savaşın en şiddetli anında Fatih Sultan Mehmet ellerini gökyüzüne açtı. Ya Rabbi, zamanın kutbunu imdadıma gönder. Ve tam o anda Semerkant'ta Ubeydullah-ı Ahrar Hazretleri ansızın atının hazırlanmasını istedi. Kır atına bindi, gözden kayboluverdi ve birdenbire Fatih'in yanında belirdi. Ey sultan, sakın üzülme. Allah'ın izniyle zafer yakındır. Biz de seninle beraberiz, dedi. Cübbesinin bir yanını açtı. Fatih Sultan Mehmet, cübbenin içinde sel gibi akan bir ordu görünce hayretler içinde kaldı. Hemen bir tepeye çıktı. 3 kere kös vuruldu. Hücum diye haykırdı. Düşman darmadağın oldu. Allah'ın izniyle Fethi Mübin gerçekleşti. Bu zafer yalnızca kılıçların değil, duaların ve gönül erlerinin de zaferiydi. Allah onlardan razı olsun. Abone olun, beğenin ve bildirimleri açın. Su üstünde namaz kılarak keramet gösteren bir evliya, çok medhini duyduğu Rabiatül Adeviye Hazretlerini ziyarete geldi ve gördüğü manzara karşısında hayretler içinde kaldı. Nedenini öğrenmeden önce daha çok Müslüman kardeşimize ulaşabilmemiz için lütfen videomuzu paylaşın. O geldiği sırada Rabia Sultan seccadesini havaya atmış ve üstünde namaz kılıyordu. Ziyarete gelen kişi Rabiatül Adeviye Hazretlerinin bu kerametini görünce evliyalıkta kendisinden de üstün olduğunu anladı. Rabiatül Adeviye Hazretleri selam verip namazını bitirince başı önünde tefekküre dalan o zata şöyle dedi: "Kerametlerinle sakın büyüklenme. Senin yaptığını bir balık da yapar, bir kurbağa da yapar. Benim yaptığımı kuşlar da, sinekler de yapar. Bunların bir kıymeti yoktur. Önemli olan Allah ile olabilmektir." Lütfen beğenin, abone olun ve bildirimleri açın. Duvar yıkılmak üzereydi. Behlül Dana Hazretleri her gün o duvara bakar ve sabırsızlıkla beklerdi. Neyi beklediğini öğrenmeden önce daha çok Müslüman kardeşimize ulaşabilmemiz için lütfen videomuzu paylaşın. Nihayet bir gün duvar büyük bir gümbürtüyle yıkıldı. Bunu gören Behlül Dana Hazretleri o kadar sevindi ki onu görenler şaşırdılar. Behlül Dana Hazretleri duvar meyilli olduğu tarafa yıkıldı, dedi. Oradakiler bir anlam veremedi. Peki bunda şaşılacak ne var diye sordular. Behlül Dana Hazretleri şu hikmetli cevabı verdi. Madem ki dünyadaki her şey nihayetinde meylettiği tarafa yıkılıyor, benim de meylim Hakk'a doğrudur. O halde ben de ölünce Hakk'a varırım. Ey ahali! Rükû ve secdelerimizle Hakk'a meylimizi artıralım ki başka yönlere yıkılmayalım. Şeytanın bu hilesine çok şaşıracaksınız. Bir gün melun şeytan, hizmetçi kılığında Cüneyd-i Bağdadi'nin yanına gelip, "Efendim, size hizmet ederek şereflenmek istiyorum, lütfen kabul buyurunuz," dedi. Bağdadi bu isteği kabul etti. Şeytan 20 sene kadar kendisine hizmet etti. Ama bir kere olsun vesvese veremedi. Nihayet ümidini kesti ve sordu. "Ey üstadım, siz beni tanıyor musunuz?" dedi. Cüneyd-i Bağdadi, "Ben seni ilk geldiğin gün tanımıştım. Sen iblissin," dedi. Şeytan, "Ey Eba Kasım, ben senin kadar yüksek makam ve derecelere kavuşmuş olan bir zat daha tanımıyorum," dedi. Cüneyd-i Bağdadi hemen onun hilesini fark etti. "Ey melun, hemen defol git. Şimdi de kendimi beğendirme ve beni mahvetmek arzusunda mısın? Bu çirkin maksadına kavuşamayacaksın. Haydi defol," buyurdu. Lütfen beğenin ve takip edin. Bir gün Yusuf-i Bahirani, Büyük Veli Bayezid-i Bistami'nin kerametini test etmek için yanına gider. Bayezid-i Bistami onu görür görmez ona der ki, "Kerametlerimizi Ebu Said Ra'i'ye havale ettik. Ona git." Yusuf, Ebu Said'i sahrada koyunlarıyla bulur. Ebu Said namazdadır. Kurtlar koyunlara bekçilik eder. Namaz sonrası Yusuf üzüm ister. Zamansız üzüm, Ebu Said asasını ikiye bölüp bir parçasını Yusuf'a, diğerini kendine diker. Mucize. 2 farklı renk üzüm yetişir. Yusuf'unki siyah, Ebu Said'inki beyaz. "Niyetimiz farklı," der Ebu Said. Ebu Said Yusuf'a bir kilim verir ve kaybetmemesini söyler. Yusuf, hacca gidince kilimi Arafat'ta kaybeder. Döndüğünde Ebu Said onu Bayezid-i Bistami'nin yanına gönderir. Yusuf, oraya varınca kilimi Bayezid-i Bistami'nin elinde görür. Bu mucizeyle pişman olur, tövbe eder ve şeyhin talebesi olur. Binlerce insan ölüyordu ve binlercesi ağlayarak Aziz Mahmud Hüdayi'ye koştu. Hepsi çaresiz, hepsi perişan. Hüdayi son umuttu. İstanbul'u kara veba sarmıştı. "Yetiş ya sultanım, dua et," dediler. Hüdayi
Bu bizim meşrebimize uygun değil. Ama Karacaahmet mezarlığına gidin. Orada bir servi altında yatan hasırlı dede var. Kabul etmezse ona bizden selam söyleyin dedi. Halk dedeye gitti. Dede öfkelendi ama Hüdayi'nin selamı ulaşınca aniden ayağa kalktı. Demek Hüdayi Hazretleri dedi. Gökyüzüne ellerini açıp bugün son cenaze kaldırılsın, ondan sonra bu musibet bitsin diye dua etti. Gerçekten de o gün son bir kişi daha öldü ve kara veba sona erdi. İşte aşk ile yaşayanların duası böyle olur. Anadolu evliyaları ile ilgili daha fazla içerik görmek için lütfen beğenin, abone olun ve bildirimleri açın. Hicaz'da, Medine-i Münevvere'de Ahmet Er-Rufai Hazretleri büyük bir kalabalıkla birlikte Hazreti Peygamber'in Ravza-i Mutahharasını ziyaret eder. Mübarek huzurda şu sözleri söyler: "Ey Allah'ın Resulü, uzaktan selamlar yetti." Şimdi bu fakir bizzat huzurunda el öpmek ister. O anda kabirden bir el çıkar. Evet, Resulullah'ın mübarek eli kabrinden uzanır. Ahmet Er-Rufai o eli tutar, öper ve o an orada bulunan binlerce kişi bu olaya şahitlik eder. Bazıları secdeye kapanır, bazıları ağlar. Bu hadise yüzyıllar boyunca anlatılır ve Ahmet Er-Rufai'ye Resul'ün elini öpen veli denir. Bir adam düşünün, ayaklarıyla kazan kaynatıyor. Ateşbazı Veli dergahın aşçısıydı. Bir gün Mevlana'ya koştu. "Efendim, odun kalmadı." Mevlana tebessüm etti. "Öyleyse kazanın altına sol ayağını sok." O da ayağını ateşe verdi. Sadece itaat etti ama bir an acaba yanar mı diye şüphe etti. Ve gerçekten sol baş parmağı yandı. Mevlana geldi, sadece şunu dedi: "Hay ateşbaz, hay." Ateşbaz baş kesti, ayağını mühürledi ve o günden sonra Mevleviler selam verirken ayaklarını onun gibi mühürlediler. Teslimiyetin ateşi bile soğuk olur. 40 yıl odun taşıdı. 40 yıl hiç ben oldum demedi. Ama bir gün içi burkuldu. "Hiçbir gelişme yok bende," dedi ve dergahtan ayrıldı. Yolda iki dervişle karşılaştı. Aç kaldılar. Biri dua etti. Gökten sofra indi. Ertesi gün öteki dua etti. Yine bir sofra. Sıra Yunus'a geldi. "Benim duamla yaprak bile kıpırdamaz," dedi. Ama ısrar ettiler. Yunus ellerini açtı. "Ya Rabbi, onlar hangi güzel kulunun hürmetine dua ettiyse ben de o kulunun hürmetine niyaz ediyorum," dedi. Ve o an 10 kişilik zengin bir sofra indi gökten. Dervişler şaşkın. "Kimin hürmetine dua ettin?" Yunus şaşkın. "Siz kimin hürmetine dua ettiniz?" Dediler ki, "Biz Yunus Emre hürmetine dua ettik." O an yandı gönlü. Yemekten bir lokma almadan koşarak dergaha döndü. Kapıda bekledi. Tapduk Emre çıktı. Ayağına bir baş değdi. "Kim bu?" dedi. "Eşi Yunus," dedi ve o cümle geldi. "Bizim Yunus mu?" İşte af, işte kabul ve işte gerçek kemal. 7 büyük evliya bir kişiyi imtihan etmek için turna kılığına girdi. Ama karşılarında beklenmedik biri vardı. Horasan erenleri Ahmet Yesevi'nin manevi derecesini merak eder ve onu sınamak ister. 7 evliya davet için turna kılığına girip yola çıkar. Ama Ahmet Yesevi bu gelişi gönül gözüyle önceden görür. Kendi dervişleriyle birlikte o da turna kılığına girer. Ve tam Semerkant yakınlarındaki büyük nehirde iki taraf gökyüzünde karşılaşır. Horasan erenleri onun velilik derecesini işte o anda anlar. Çünkü Ahmet Yesevi sadece bir evliya değil, bir kutuptur, manevi alemlerin sultanıdır. Abone olun, beğenin ve bildirimleri açın.